8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz diş hekimi ve protez uzmanı Doktor Zeynep Giray. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Sizinle daha iyiyim sizi görünce. İyi ki geldiniz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Hocam implant tedavisi neden önemli? Ne gibi yararları vardır? Bunlardan bahsedelim. İmplant ömür boyu ağzınızda kalacak bir malzeme ve ağızda çok yüksek oranda bir ısı değişikliği oluyor. Çok yüksek bir fonksiyon ve kuvvet geliyor. Düşünün hangi eşyanızı, arabanızı dahi ömür boyu kullanmıyorsunuz ama implant ağız için ömür boyu kalacak. Yani o niyetle aslında implantla yapılıyor. Dolayısıyla her aşaması çok önemli. Planlamasından hekim seçimine, üstüne yapılacak proteze çok kıymetli. Biz bütün bu süreçlere çok değer ve önem veriyoruz. İmplantın ne gibi yararları var? Düşünün, ailenizin büyüklerini hatırlayın. Dişsiz kaldıkları zaman ne yapıyorlar? İşte bir damaklı protezi var. Evet. Mutlaka görmüşsünüz, işte suya koyarlar. Ama implantlar çıktığından beri hiç kimse dişsiz kalmıyor. Damaklı protez neredeyse hiç kullanılmıyor. Veya genç bir hastamız da gelebiliyor. Bazen tek bir dişini kaybediyor. İşte çok çürümüş oluyor. Geç müdahale ediyoruz. O dişi çektiğimiz gibi hemen akabinde bir implant da yerleştiriyoruz. Eskiden olsa ne yapılıyordu? İşte komşu dişler küçültülüp bir köprü protezi yapılıyordu. Dolayısıyla dişlere de hiç zarar vermeden sadece eksik dişleri tamamlayan bir tedavi. Dolayısıyla iyi ki implantlar var. Biz de çok, yani Türk Diş Hekimliği de buna çok üst seviyede uygulayabiliyor. Çok bilgi birikimimiz artık çok yükseldi. Hiçbir hastamız da bundan korkmasın. Acısız, ağrısız bir yöntem. Yapımı da çok kısa sürüyor. İnanılmaz konforlu. Ben de 9 yıldır kullanıyorum. Yani hiçbir iki diş sıkıntınız kaybım var mı? vardı. Hayır, yok. Süper. Yani o süreci iyi yaşadıktan sonra o en başta Evet. yapım, İşte karşılıklı hekimimize olarak hekimle aynen güvenip çok başarılı. tecrübeli bir ehli elde implant tedavisi hakikaten ömür boyu sorunsuz kullanılacak da bir tedavi olabiliyor. Kesinlikle. Şimdi ömür boyu kullanılacak madem. Evet, bu kalacak. implantların seçimini neye göre yapıyorsunuz? Mesela bunların işte nerede yapıldığı, ne olduğu önemli mi? Çok önemli. Muhtemelen öyledir. Çok Değil mi? önemli. Biz bilmiyoruz. Hasta olarak biz bilmiyoruz. Hekime güveniyoruz. Eskiden çok da iyi yapıyorsunuz. Hekime güvenmek çok doğru. Eskiden biz şöyle bir soru alıyorduk. Hocam siz işte hangi marka implant yapıyorsunuz? İsviçre malı iyiymiş, onu duymuş işte konu komşudan, onu yapıyor musunuz? Böyle ülke adı söylemek yerine bence her hasta hekiminin memnun kaldığı bir hasta referansıyla gitmeli. Dolayısıyla hekime güvenmek çok önemli ve kıymetli bence. Ama Türk diş hekimleri de artık çok sorumluluk sahibi, yani öyle olduğuna inanmak da istiyorum. Her hastasına mutlaka bir yaptığı implantın sertifikasını vermek durumunda. Yani ben onu tercih ediyorum. Bu niye? Hem güvenilirlik kazanılıyor, hem de diş hekimi olarak siz yarın öbür gün bir farklı sebeple kliniğinizi kapatmak durumunda kalabilirsiniz veya hastanız yurt dışına çıkabilir. Ama elinde o sertifika olursa implantla ilgili bir değişiklik, implant ömür boyu kemikte kalacak ama üstündeki protezde bir takım değişiklikler meydana gelebiliyor zaman içerisinde. Düşün, ömür boyu 40 sene sonra, yani 20 sene sonra. Elinizde o sertifika olursa ona uygun anahtar, ona uygun işte ölçü başlıkları diğer hekim rahatlıkla ayarlayabiliyor. Dolayısıyla marka mutlaka, implant yapacak hastaların mutlaka marka sorsunlar. Hekimden o bilgiyi de alsınlar. Kesinlikle hocam. Ben de bir hasta olarak yine eşlik edeyim. Protezimin kırılması olmuştu. Aynı dediğiniz gibi. O sertifika sayesinde farklı bir yerde yaptırabildim. Dediğiniz gibi kişiyi bulamıyorsunuz ama tedaviniz devam etmiş oluyor. O tıbbi de bir kimlik aslında yani. Maseter çene kası sıkı olanlarda değil mi? Kırılma riski var. Evet, hep onlarla uğraşıyoruz. Günümüzde çene sıkmak daha çok yaygınlaştı. Onu da konuşacağız. Evet. Peki diş çekimi yapıldıktan sonra ne kadar sonrasında implant işlemine başlanılabilir? Size bir şey söyleyeyim mi? Artık diş çekiyoruz ama planladıysak öncesinde hemen akabinde implantı da çene kemiğinin içine yerleştirebiliyoruz. Bu çok sevdiğim bir yöntem. Çünkü o zaman doku kaybetmiyoruz. Hemen dişi çektim, kemik hali hazır, diş eti hiç resesyona, yani çekilmeden implantı yerleştirebiliyoruz. Bu çok avantajlı da. Neden? Öncesinde implantı yapıyorduk. Üstünü işte dikişle kapatıp 3 ay sonra gel, implantın üstüne dişi o zaman yapacağız diyorduk. Bu yöntem hala geçerli ve altın standart. Önce bir tomografi aldıysak, kemik ölçümünü doğru yaptıysak, planlamamızı da o şekilde yaptıysak, inanın ben ağızda bütün dişlerini aynı seans çekip, aynı seans bütün implantlarını yapıp, eğer yine uygun kemikse yine geçici dişlerini hastanın ağzına takabiliyoruz. Bu yöntemler artık var.
doğru görüntüleme teknikleri ve iyi bir planlamayla tabii. Ve biraz da tecrübe de var. Teknoloji çok gelişti esasında. Yani bunlar 10 sene önce anlatılıyordu yurt dışındaki kongrelerde de bana biraz hayal gibi geliyordu. Ama artık teknoloji de hekimin yanında, bunları da kullanabiliyoruz. Hastamıza da bu hizmeti verebiliyoruz. Evet, hasta için de çok büyük bir avantaj. Kesinlikle. Hele ki şehir dışı, yurt dışı muhakkak gelen hastalarınız aynen. vardır. Kesinlikle. Çene yapısı, yani kemiği güçlüyse eğer aynı gün Süper. tedavisi Çok yüz bitmiş güldürücü olacak. sonuçlar oluyor. Evet. Evet, çok güzel. Biraz önce diş sıkmadan bahsettiniz. Bu herkeste olur mu? Yani veya mesela bu implantla ilgili olarak bu diş sıkma durumunun implant üzerinde bir negatif etkisi var mı? Şimdi hocam, diş sıkmayan insan var mı acaba şu anda toplumumuzda? Ben böyle 6-7 sene öncesi literatürle konuşacağım. 100 insanın 80'i diş sıkıyor idi. 6-7 sene öncesinin literatür bilgisi bu. Kim bilir şimdi belki %100'ümüz diş sıkıyor. Ama bu 100 diş sıkandan 20'sinde problem var. Yani diş sıktığı için bazı problemler var. İmplanta nasıl olumsuz etkisi olduğunu söyleyeceğim ama daha ziyade işte çenesinden ses gelmeye başlıyor. Kaslar ağrıyor. İnanır mısınız, gözüm ağrıdı, saçım ağrıdı, kulak çınlamam arttı diyen hastalar oluyor. Dolayısıyla diş sıkmanın tedavisi biz multidisipliner deriz. Yani çok hekimin bir araya girdiği bir tedavidir. Ama ağızdaki tüm restorasyonları, sadece implanta değil, dolgu yaptırdın, diş sıkıyorsan o dolgun ağrır. Altında çürük var zanneder hasta ama değil, diş sıkıyordur. Kanal tedavisi vardır, öyle bir diş sıkıyordur ki işte çekim gerektirecek kadar ağrı hissettiğini söyler. Burada ayırıcı teşhis çok önemli, hekimin tecrübesi de çok önemli. Hemen o dişe o müdahaleyi yapmak yerine diş sıkmanın olumsuz etkisini kaldırmak gerekiyor ağız ortamında. Bunun için işte plaklar kullanıyoruz, botokstan yardım alıyoruz. Çok çeşitli tedavileri var. Evet. Hocam peki çene sıkması, yani oradaki kasların çok güçlü olduğunu ilk önce diş hekimi anlayabilir değil mi? Aşınma olup olmadığını ya da buradaki kemik yapısını, yani kime gitmeli kişi ilk önce? Çene sıkması mı, yoksa hani dediğiniz gibi direkt dişçi işlemi mi? Yani hangi hekim bakıyor? Eskiden tekrar söylüyorum böyle biraz hastalar dolaşırdı. Yani ben de protez uzmanıyım. Bu konuda da çalışma yapmış bir hekimim. Biz üniversitedeyken hastalar çok doktor dolaşmış olarak gelirdi bize. Hatta işte çok kötü hastalıklar sıralardı. Çünkü geçmezdi. Tedavisi de bu kadar iyi belki kombine tekniklerle bilinmezdi. Şimdi artık çok biliniyor. Gönül rahatlığıyla bir diş hekimine gidebilir. Bunların tedavisi var. Biz neye bakıyoruz? Ağız içinde diş sıkmanın dilde, yanakta izleri oluyor. Dişlerin üstüne aşınmalar oluyor. Hatta mevcut protezlerini kırmış oluyor hastalar. Bunları da fark etmiyor da olabilir yani. Bir de çok da semptom verir hasta. İşte klik sesi denir. Burada ekleminde ses çıkar. Hatta çenem çıktı derler. Ondan sonra kaslarında ağrı olur. O ağrıları diş algısı gibi algılayabilirler. Yansıyan ağrı vardır. Bunların ayırıcı teşhisleri yapıldıktan sonra yine splint kullandırtıyoruz hastalarımıza. Yani çok özel bir tedavisi de yok ama takip çok önemli. Yani bir eklem hastasında çok kombine teknikler değil ama takip çok kıymetli ve değerli. Hastanın psikolojisini de bilmek lazım bu arada. Mevcut restorasyonları da bu diş sıkmadan korumak da lazım. Bu konuda da Türk diş hekimleri, tekrar söylüyorum, oldukça da bilgili. Artık çok fazla doktor dolaşmaya da gerek yok. Diş hekimine güvenerek gidebilir. Evet. Peki hocam, implantın da kontrolü olmalı mı pekala? Ya o kadar teşekkür ediyorum ki bunu buradan izleyen tüm herkese söylemek istiyorum. İmplant yaptırdıysanız lütfen yılda bir kere en azından doktorunuza gidin. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir röntgen almak lazım. Hekim zaten bunu biliyor. Bir panoramik röntgende kabaca kemikle implantın hala sağlıklı bir ilişkide olup olmadığı kontrol ediliyor. Bu bir. Bunu hekim anlayacak. Ama hastalarımız bazen şunu gözden kaçırabilirler. Dişleri aşınmış olabilir ama implantın üstteki o protez hiç aşınmaz. O dimdik durur. Hele yıllar geçtiyse o zaman o implanta çok fazla yük gelmeye başlar. Bu da implanta dişte ağrıdığı zaman dişiniz ağrıyor. İmplant ağrımıyor. İmplant bir anda sallanır Kemiğin hale baskı geliyor. yapmış oluyor. İmplant bir anda fail oluyor. Yani kaybediyoruz biz implantı. Çok böyle hızlı bir süreç içerisinde. O yüzden düzenli kontrol çok kıymetli.
Orada da hekim işte hala oklüzel, o çene ilişkileri dengeli mi ona bakacak. Diş eti sağlığı, hijyeni, hastanın nasıl koruyabiliyor mu, düzgün fırçalama yapabiliyor mu ona bakacak. Bir de röntgen alıp o kemikle olan ilişkisi değerlendirilecek. Yani hekiminizden korkmayın, o kadar para verildi, yaptırdınız madem lütfen senede bir de bir kontrole gidin ki uzun ömürlü. Hakikaten o zaman biz de ömür boyu diye yola çıkıyoruz. Ömür boyu sürsün o tedavi. Kesinlikle hocam. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Teşekkürler. ederiz. Sağ olun. Evet, bugünkü program konuğumuz diş hekimi ve protez uzmanı Doktor Zeynep Giray'dı. Kendisiyle implant tedavisinden, kullanım süreçlerinden baştan sona bahsetmiş olduk. Tekrar teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.